Hem ses kalitesi daha iyi, hem görüntü kalitesi daha iyi, hem de kablolu kablosuz çalışıyor. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Abdülkadir Sefi. Geçtiğimiz aylarda güzel bir projeksiyon cihazı bulmuştum sizler için. Blisswolf'un bir modeliydi. Tam olarak hatırlayamıyorum. Değişik isimleri var onların. Ben çok beğenmiştim. Hatta yorumlardan gördüğüm kadarıyla alan arkadaşlarımız da çok memnun kalmışlar. Sen git ben gut. Benim videoyu gördükten sonra de ki abi elimizde şöyle bir model var. Pro. Bunun incelemesini yapar mısın? Abi ben projeksiyon cihazı listesinin altını üstüne getirdim. Hani bu cihazı nasıl görmedim ya? Nasıl kaçırmışım ben bunu? En başta bunu alırım. Öteki de çok iyi cihaz. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu bir tık ondan üstte. Hem özellik olarak hem teknoloji olarak daha fazla şey vaat ediyor. Ve aralarında sadece 1-2 dolar var. Hatta bazen kampanyaya denk geliyor. Aynı fiyata bile olduğunu gördüm. Çok nadir de olsa. Nelerden bahsediyorum? Önce bir kutusunu açalım. İçine bir bakalım. Unutmadan hatırlatayım. Ürünle ilgili tüm linkler aşağıda açıklamalar kısmında mevcut. Merak edenler gidip bakabilirler. Evet, BWP1 Pro kutusunu açıyoruz. Şu yandakiler çok iyi koruma sağlıyor. O yönden paketleme konusunda benden her zaman için tam puan alıyor. Şöyle bir kutu çıktı. Kutunun içerisinde ne var? Güç kablosu. Vay! İşte bu benim kalbimi çaldı. İşte bu benim kalbimi çaldı. İçinden HDMI çıkıyor. Hemen görmek istiyorum gerçekten HDMI mı diye. Evet, gerçekten HDMI. Diğerinde Pro olmayanında HDMI çıkmıyordu. Vallahi arasında 3 dolar mı ne fark var? Sırf bunun için bile değer be. Kaldı ki diğer özellikleri de fazla. Hepsini anlatacağım. Bak şimdi heyecanlandım. Bunlar da görüntü ve ses aktarıcı kablolar. Güzel bir kumandası var. Diğeri de birebir aynı. Şu da zaten yükseltmek için kullanılıyor. Gerçekten taşıyacaksanız bununla taşımanız lazım. Evet. Kutunun içinden cihazın, aletin kendisi de çıktı. Ürüne yakından baktığımızda ön tarafta büyük bir optik lens var. Bir de şurada kumanda alıcısı. Bir de bu alt tarafta screen mirroring diye bir yazı var. Bu da ekran yansıtma yazısı anlamına geliyor. Bu diğer cihazda olmayan bir yazıydı. Diğeriyle bunu ayırt etmek için bu yazıyı kullanabilirsiniz. Çünkü birebir aynı tip olarak. Bu model kablosuz olarak ekranını yansıtıyor. Hem tabletlerin hem telefonların ekranını yansıtıyor. Diğeri yapamıyordu. Yan tarafa geçtiğimizde burada VGA, HDMI, USB, kulaklık ve AV girişleri var. Bu şekilde cihazınıza göre veya elinizdeki kabloya göre istediğiniz girişi seçin. Öbür yanda da hoparlör çıkışı var. Arka tarafta da bir hoparlör çıkışı, bir kumanda gözü ve burada da bir güç girişi var. Şurada büyük olanı tripod için uyumlu bir göz. Şurada küçük olanı da 5. bir ayak vermişler. Kutunun içinde gördük zaten. Onu takarak kullanışlı bir şekilde açı verebiliyoruz. Ben öbürünü çok beğendim dediğim gibi. Bu arada üst tarafından bahsetmedik. Üst tarafında da kumanda tuşları, açma kapatma kumanda tuşları, bir de manuel, fokus ve ayar şeyleri var, yüzükleri var. Bu ondan bir tık üstte. O yüzden bunu da gözü kapalı gerçekten çok rahat bir şekilde tavsiye ederim. Bu arada ürünü sipariş verirken EU plug seçeneğini, bizim prizimize uygun seçeneği seçmeyi unutmayın. Önce özelliklerinden bahsedeceğim. Sonra diğeriyle farklarından bahsedeceğim. Arada da ufak ufak örnek videolar göstereceğim. Bir kere sahip olduğu en büyük, en güzel özellik kablosuz bir şekilde. Yani sadece güç kablosuna takıyoruz, tripoda takıyoruz. İstediğimiz yerde telefonumuzun ekranını yansıtabiliyoruz. Tabletimizin ekranını yansıtabiliyoruz. Çok güzel. Kablosuz olması harika. Özellikle okulda kullanımlar için. Birkaç arkadaş yorumlarda sordu okullar için verimli olur mu diye. Tersten takım da var ya, böyle duvardan asılı tutma da var. Her türlü kullanırsın. Sürekli olarak kabloyla uğraşmamış olursun. Telefonla bağlanıp hallediliyor. Yani telefonu da böyle tanıtmıyorsun. Yani her defasında farklı öğretmen giriyor sonuçta sınıfa. Hepsi o esnada yapabilir. Yeter ki öğrensinler tabii. Öğrenmeleri gerekiyor.
Bu konuda Android kullanıcılara çok güzel bir haberim var. Ekran paylaşımı yaparken, yani kablosuz ekran paylaşımı yaparken Wi-Fi meşgul olmuyor. Yani biz ekranı paylaşırken Wi-Fi'miz meşgul olmadığı için de internetten video izleyebiliyoruz. iPhone'cularda bu yok. iPhone'un bağlantı şekli bununla bizimki nasıl bağlanıyor? Screen mirroring menüsüyle bağlanıyor. iPhone Wi-Fi menüsüyle bağlanıyor. Doğal olarak bununla bağlandıktan sonra evin internetinden düşüyor. Sadece telefon içindeki videoları izleyebiliyoruz. Peki iPhone'cular ne yapacak? Bunun bir çözümü yok mu? Var. Onlar da iPhone şarj kablosuyla bağlanacaklar. Şurada USB vardı ya. Şuradaki USB girişine iPhone şarj kablosuyla telefonunu bağlayacak. Daha sonrasında oradaki talimatlar var. Ben bunlarla ilgili nasıl yapılır videosu yaparım ilerleyen dönemde. Hani bu videoyu daha fazla meşgul etmesin. Özelliklerinden bahsetmek istiyorum bu videoda sadece. Daha sonrasında USB'den telefonun ekranını paylaşıyorsunuz. Bu sayede Wi-Fi'den düşmemiş oluyor iPhone. Yanıltmasın sizi burada bir USB olması. Diğerinde de USB vardı. Onun USB'si telefonun kablosunu desteklemiyordu. Ya adamlar hani iPhone'un bazı taktikleri var ya, böyle bir tık özellik verip bir üst model yapıyor, daha pahalıya satıyor. Bu da bir tık özellik vermiş, bir üst model yapmış ama daha pahalıya satmamış. İşte fark bu. Yanında araba izledi. Sanırım arabasından bundan Bu da ses testi. İçinde kullanamamış. 4500 liraya hurda olarak sattı. Çok üzücü bir olay. Bunun içinde neler var? Çekme alatı, plastik takoz, boyunluk, buz kazıyıcı, 2 adet de 2800 lümen parlaklığı var diyor. Diğerinde de 2800 lümen var. Görüntü performansını beğenmiştim. Bununkini de gayet başarılı buldum. 1080p görüntü kalitesini giriş olarak destekliyor ama 720p görüntü veriyor. Stereo hoparlör özelliği var. Bu yönden de diğeriyle aynı ama bir fark var stereosunda. Dolby Audio ses teknolojisini kullanmış. Diğeri düz stereoydu. Manuel fokus var. Bu sayede elle görüntü netleştiriyoruz. Bu lensin çevresindeki büyük halka fokus için, küçük halka da duvara karşı kusurlu açıları düzeltmek için kullanılıyor. Açısını düzeltebiliyoruz. Gördünüz mü? Çok da güzel oldu. Dümdüz oldu. Tek hamlede. Bakın ne kadar eğik olduğunu görmeniz için. Minimum desteklediği ekran genişliği 50 inç. Hani bizim görebileceğimiz 50 inçlik bir ekranı destekliyor. Peki maksimum nasıl? Önceki 200 inçe kadar destekliyordu. Tabii ben daha fazla sınırları zorlamıştım. Videoyu izlediyseniz biliyorsunuz. Bunun maksimum optimum bu arada. Hani maksimum 300 inçe kadar geliyor. Öbürü 300 inçe kadar görüntü kalitesi kaybı olmadan, çünkü optik lens hani optik bir şekilde görüntüyü büyütüyor. Görüntü kalitesi kaybı olmadan 200 inçe kadar büyütüyordu. Bu 300 inçe kadar büyütüyor. Görüntü kaybı olmadan. Emin olun 400 inçe kadar da zorlarsınız. Hani çok büyük bir etkinlik vardır. Kullanılması gerekiyordur. İhtiyaç görür. Abi neresine dokunsam hep bir tık fark var. Hep biraz daha iyi. Tabii bu inçleri nasıl ayarlayacağız? Duvara yaklaşıp uzaklaşarak. En az 1 metre, en fazla da 8 metre uzaktan kullanılması öneriliyor. Dediğim gibi bunu artırabilirsiniz keyfi olarak. Desteklediği de bir sürü görsel format var. Bu listede yine diğerinden daha kabarık. Bir de desteklediği cihazlardan söz edelim. TV box'lar, USB bellekler, telefonlar, bilgisayarlar, ses sistemleri, tripod düzenekleri ve DVD çalarlar ki evinizde varsa tabii. Bunlar bizim kullanım alanlarımız. Abi her şeyi geçtim. Kabloyla çalışanın kutusundan kablo çıkmadı. HDMI kablosu çıkmadı. Bunun içinden, ki kablosuz çalışıyor bu, 1,5 metre HDMI kablosu çıktı. Ya ne diyeceğimi bilemedim. Sen alem bir markasın Blitzwolf. Gerçekten şaka gibi ama içinden kablo çıkması beni çok mutlu etti. Neden mi? Çünkü ben tam hatırlayamıyorum ama öbürünü kullanmak için 70-80 lira da sadece HDMI kablosu için harcadım. Biraz kaliteli olsun diye. Hani 4K destekli bir şey almak istedim. Yüksek kaliteli bir şey almıştım. Tabi orası bana kalmış ama bir para harcamam gerekti. Bunda o da yok. Hani bu açıdan bile bunu alsan 3 dolar daha fazla ödesen daha karlısın. Daha ucuz yani Pro'su. Gerçekten bu daha mantıklı ya. Öbürü nasıl? Tövbe nasıl görmemişim ben onu ya. Velhasıl kelam. Bundan daha iyisini bulur muyuz?
Daha iyisini de buluruz. Çünkü bu da bazı cihazların daha iyisi. Ama fiyat performans cihazı arıyorsan aha da bu. Severek kullanıyorum, zevkle inceledim. Hani tamam olmuş yani. Eğer videomu beğendiyseniz, video tarzımı da beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Başka videolarda da görüşmüş oluruz. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Hoşça kalın.